Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Kubilay Vicdan. Kubilay Hocam hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkürler. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Merhabalar, hocam. teşekkür ederim. Hocam gerçekten son yıllarda diyeyim, yani son 20 yıldan beri tüp bebek tedavisi hakikaten çok gündemde. Eskiden belki de çok nadiren insanların bu tip olaylara başvurduğunu duyarken şimdi 4-5 çiftten bir tanesinin bir şekilde kısırlıkla ilgili sorunları var ve muhakkak bir jinekoloğa gidip en azından bununla ilgili tedavi alma yollarını tercih ediyorlar. Tüp bebek merkezi seçiminde nelere dikkat etmelidir? Yani bu derece problem olan kişiler nelere dikkat ederek bir tüp bebek merkezi seçmeliler? Yani aslında dediğiniz gibi tabii ki tüp bebek sadece çocuk sahibi olan ya da olamayan çiftlerin başvurduğu bir olay olmaktan çıktı son zamanlarda. Evet. Özellikle tek gen hastalığı olan, bundan dolayı sağlıklı çocuk doğurma arzusunda olan çiftlerin de yoğun olarak başvurduğu bir tedavi yöntemi haline dönüştü. Yine son yıllarda moda haliyle işte yumurtaların dondurulması, sperm dondurulması gibi geleceğe yönelik fertilitenin korunması ile ilgili işlemlerin hepsi de tüp bebek merkezlerinde yapılıyor. O yüzden tüp bebek merkezlerini sadece çocuk sahibi olamayan çiftlere tedavi amaçlı kurulmuş merkezler gibi düşünmemek gerekir. Sağlıklı bebek doğumu, fertilitenin korunması yani üremenin korunması gibi amaçlara da uygun merkezler olması gerekir. Aslında tabii ki tüp bebek mucizevi bir yöntem değil. Tüp bebek belirli bir tedavi şemasının uygulandığı çiftlerin daha sonra kalite kontrol sistemlerinin uygulandığı bir merkezde gamet hücrelerinin döllenip işte embriyo haline dönüştürülüp daha sonra bunların transfer edildiği, saklandığı, dondurulduğu veya işte genetik incelemelerin yapıldığı, işlemlerin yapıldığı merkezler. O yüzden de bu merkezlerin seçiminde son derece önemli olan şeyler merkezin deneyimi, merkezin kalite kontrol sistemlerinin ne ölçüde günlük pratikte yerine getirilip getirilmediği, konuyla ilgili teknolojinin izlenip izlenmediği, bunların hepsi bir tüp bebek merkezinin başarısının altında yatan faktörler. Yoksa çok basit olarak tüp bebeği sadece ve sadece ilaç verip yumurta geliştirip yumurtayı toplamak ve bunu da daha sonra anne rahmine transfer etmek gibi basit bir müdahale silsilesine dönüştürdüğünüz zaman o zaman sonuçlarının çok da iyi olmama ihtimali yüksek tabii ki. Peki hocam tek gen hastalığına değindiniz az evvel. Bu tüp bebek tedavisiyle tek gen hastalıkların önüne geçilebiliyor mu? Yani tek gen hastalıkların tedavisi mümkün mü tüp bebek tedavisi yöntemiyle? Elbette. Şimdi aslında genetik hastalıklar çok geniş bir kavram. Biz preimplantasyon genetik tanı dediğimiz işlemi yani tüp bebekte elde edilen embriyoların genetik olarak incelenmesini 3 amaçla yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi annede ya da babada bilinen bir genetik hastalığın ya da taşıyıcılığın bulunması ve bu durumda da hasta bir çocuğun veya hasta olma olasılığı olan bir çocuğun doğma olasılığı. İkincisi annede ya da babada bilinen bir kromozom hastalığının varlığı. Üçüncü olarak da bu ileri yaş tüp bebek uygulamalarında elde edilen embriyolarda kromozom anomalisi sıklığı artacağı için biz normal embriyoları seçelim, verelim dediğimiz preimplantasyon genetik tarama dediğimiz bir yöntem. Bu 3 amaçla da kullanabiliyoruz. Ama bunlar içerisinde tıbbi endikasyon anlamında gerçek endikasyonun olduğu durum tabii ki bu tek gen hastalıkları dediğimiz durumlar. Burada elde edilen embriyolarda annede ya da babada bulunan genetik hastalığın ekarte edilmesiyle sağlıklı embriyoların seçilmesi ve bunların anneye nakledilmesi durumunda sağlıklı bebeklerin doğması mümkün. Geçmiş zamanda tüp bebek ve preimplantasyon genetik tanı yokken antenatal tanı dediğimiz bir yöntem ya da prenatal tanı dediğimiz bir yöntem kullanıyorduk. Yani kadının gebe kalmasına izin veriyorduk. Gebe kaldıktan sonra 12. haftada CVS veya 16. haftada amniyosentez dediğimiz yöntemle yine aynı şekilde aldığımız parçayı genetik incelemeye gönderiyorduk. Ama burada tabii sağlıklı bir sonuç gelmemesi durumda gebeliğin sonlandırılması gerekiyordu. Halbuki preimplantasyon genetik tanı dediğimiz yöntemde bunlara gerek kalmıyor. Yani şimdiki yöntemle önlem alınmış oluyor Aynen aslında. öyle. Bunun sadece tek sıkıntısı tüp bebekle birleştirilmesi. Dolayısıyla normal yolla gebe kalabilen bir çiftin mecburen tüp bebek yaptırması ve tüp bebeğin getirdiği maliyetlere katlanması, o sürece katlanması, işte embriyoların dondurularak saklanması, embriyoların genetik incelemeye gönderilmesi aslında son derece mucizevi bir işlem yapılıyor. Tabii ki sağlıklı bir bebek doğurmak için de bu teknolojinin kullanılması zorunlu oluyor. Hocam şimdi kısırlık deyince yani infertiliteden bahsederken bunun %50 sebebini kadın olarak niteleyecek olursak %50 sebebini de erkekler oluşturuyor. Tabii siz tüp bebek merkezi sahibi olarak
böyle bir hasta geldiğinde sadece anneyi değil bir yerde erkeği de değerlendiriyorsunuz. Erkek infertilitesinin ilaçla tedavisi mümkün mü? Ya da bu anlamda birlikte çalıştığınız bir hekim arkadaşa mı yönlendiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Tabii ki şimdi şöyle, aslında tabii ki tüp bebek merkezlerini ya da üreme tıbbını bir uzmanlık alanı olarak düşünmek lazım. Evet. Yani tüp bebek merkezlerinin içerisinde bizler kadın doğum uzmanı olarak çalışıyoruz, ürolog arkadaşlarımız var. Ama bizlerin kadın doğumcu olarak en az bir ürolog kadar, üroloğun da en az kadın doğumcu kadar bir çiftin tedavisine ve tedavisini erteleme, yapma, yapmama durumlarında nelerle karşılaşacağına mutlaka hakim olması gerekiyor. Yani ürologlarla kadın doğumcular arasındaki en önemli sorunlardan bir tanesi tek yönlü bakış açısı. Evet. Yani hasta, çift, erkek önce üroloğa giderse farklı bir kulvardan yürüyor, önce kadın doğumcuya giderse farklı bir kulvardan yürüyor. Burada çok çok büyük bir çelişki var. Çünkü siz 43 ya da 44 yaşında bir kadın partnerin olduğu durumda işte erkeğe sende varikosel var, varikosel ameliyatı yapalım deyip 1-2 yıl bekletirseniz o kadının gebe kalabilme sürecini kaçırmasına yol açarsınız. Dolayısıyla buradaki en önemli şey bunun bir ekip çalışması olduğu ve bir bütün olduğu. Dolayısıyla bizlerin üreme tıbbı alanında çalışan kadın doğumcuların en az bir ürolog kadar konuya hakimiyetinin olması gerekiyor. Şimdi başta söylediğiniz son derece mantıklı. Geçmişte biz çocuk sahibi olamayan çiftlerde bunun tamamıyla kadının sorunu olduğunu düşünerek sorunu erkekte aramama yanlısı bir toplumduk. Ama bu tüp bebek ya da mikroenjeksiyonun gelişmesiyle beraber olaylar değişti. Aslında şu anda biliyoruz ki erkek infertilitesi infertil çiftlerin neredeyse %20 ile 60'ına kadar bir kısmını etkiliyor. Herhangi bir kongreye, kadın doğum kongresine veya tüp bebek kongresine gidecek olursanız konuşulan konu sadece kadın yaşı, kadın yumurtalığı vesairedir. Ama halbuki sorunun %50-60 kaynağında yatan şey erkek faktörüdür. Evet. Ve erkek faktörü de bizim toplumumuzda gerek çiftler tarafından, gerek merkezler tarafından, gerek bilimsel açıdan biraz ihmal edilmiş bir konu durumunda. Erkeklerde başta söylediğim tedavi sürecine nereden başladığınız çok önemli. Eğer önce siz sperm sayım düşük, şekli bozuk, hareketliliği kötü derseniz ve bunun için bir aktara giderseniz size keçi boynuzu öneriyor. Yani. Eğer bunu yapmayıp işte ne bileyim bir üroloğa giderseniz size ya antioksidan ya vitamin ya bir takım ampirik ilaçlar veriyor veya varikoseliniz varsa varikoselektomi öneriyor. İşte kimisi dua ediyor, muska yazıyor. Ya da bize gelirse biz tüp bebek öneriyoruz. Tüp bebek merkezlerine gelirse mevcut spermle ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Aslında baktığınız zaman erkeklerde kullanılan ilaç tedavisinin endikasyonun olduğu durumlar son derece sınırlı. Beyinden salgılanan FSH ve LH dediğimiz hormonların eksik olması doğuştan veya sonradan ki bunun adına hipogonotropik hipogonadizm diyoruz. Böyle bir durumda evet dışarıdan verilen ilaçların tedavide yeri var. Tabii. Ama geriye kalanların büyük bir çoğunluğu idiopatik infertilite dediğimiz yani nedeni belli olmayan gruba giriyor. Şimdi nedeni belli olmayan bir grupta eğer erkeğin semen parametreleri bozuksa yani sperm sayısı vesaire bozuksa ama hormonları normalse, FSH'sı, LH'sı, testis volümü normalse ya da yapılan incelemelerde başka bir problem bulunamıyorsa, testosteron düzeyi normalse bu erkeğe dışarıdan verecek ilaçların tamamı ampiriktir ve bilimsel olarak hiçbir kanıtı yoktur. Evet. O yüzden de aslında çok ciddi mali yük getiren bir tedavi şeklidir bu. Bunun yerine bu tür tedavilere harcanan ücretleri ya da paraları doğru tedavi yaklaşımlarına harcamaları son derece önemli bir konu. Peki hocam, azospermi diye bir kavram var şu anda duyuyoruz. Azospermi nedir? Ne sıklıkla karşınıza çıkıyor? Bir de bunun tedavileri nelerdir? Azospermi bir erkeğin vermiş olduğu meni adını verdiğimiz örnekte hiç sperm hücresinin yani tohum hücresinin görülmemesidir. Şimdi azospermi demek için mutlaka örneği özel olarak santrifüj ettikten sonra ikinci bir yıkama sonrası değerlere de bakmak lazım. Çünkü bazen azosperm denilen erkeklerde biz tüp bebek merkezleri daha detaylı incelemede sperm görebiliyoruz. Onun için de bütün sperm göremediğimiz erkekleri evet sen azospermiksin diye kategorize etmemek gerekir. Şimdi erkeklerde azosperminin toplumda görülme sıklığı %1'ler civarındadır. İnfertil erkeklerde yaklaşık %15 civarındadır. Aslında azospermin 3 temel tipi var. Bunlardan bir tanesi beynimizden salgılanan biraz önce söylediğim hormonların eksikliği yani hipogonotropik hipogonadizm. Bu aslında kötünün iyisi yani bizim sevdiğimiz bir durum. Çünkü niye? İlaç tedavisinin tek etkili olduğu durum bu. Ama ne yazık ki bunun azospermik erkeklerde görülme sıklığı %2-5 yani son derece düşük. İkincisi azosperminin nedeni olarak testislerde sperm yapılıp yapılan spermin dışarıya çıkamaması.
Yani kanalların doğuştan olmaması, kanallarda herhangi bir tıkanıklık enfeksiyona bağlı vesaireye bağlı veya fıtık ameliyatında kesilmiş olabilir. Bunun adına obstrüktif vazospermi diyoruz. Bu da bizim sevdiğimiz bir durum. Çünkü bunda da testiste sperm yapıldığı için çok basit olarak TESA dediğimiz işlemlerle, iğneyle testisten sperm bulabiliyoruz. Asıl problem non-obstrüktif azospermi dediğimiz ve büyük grubu oluşturan, yani %60-70'ini azospermik erkeklerin oluşturan grup. Burada testislerde sperm yapılan tübül adını verdiğimiz yapılarda harabiyet var, hasar var. Bunun nedeni genetik olabilir, inmemiş testis nedeniyle vücut ısısına maruz kalmış olabilir testis, kanser tedavisi, ışın tedavisi gibi hasar verici nedenler olabilir, ergenlik çağında kaba kulak geçirmek olabilir gibi birçok parametre var. Ama genellikle %50'sinin sebebini bilmiyoruz. İşte bu durumdaki erkeklerde yapılabilecek tek tedavi seçeneği TESE adını verdiğimiz ya da mikro TESE adını verdiğimiz bir işlem. Yani testislerden parça alıp içinde sperm arıyoruz. Eğer sperm hücresi bulabilirsek bu sperm hücresini aynen dışarıya çıkan ejekülattan aldığımız spermlerde olduğu gibi tüp bebek tedavisinde kullanabiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok aydınlatıcı, bilgilendirici, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Çok teşekkürler. hocam verdiğiniz Sağ olun. bilgiler için. Bugünkü program konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Kubilay Vicdan idi. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.